Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Artık yazlık örgülere geçelim dedim ve bu şekilde harika bir büstiyer hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı bir büstiyer oldu. Şöyle bakın, göğüs kupları bu kısımlar. Altta dantel işlemelerimizi görüyorsunuz. Şahane oldular. Bu kısımlar askı kısımları. Boyundan bağlamalı bir model. Şu kısımlarda arka bağcık kısımları. Çok tatlı, zevkli bir proje. Ben çok keyif alarak yaptım. Detaylı, çok basit bir model diyemeyeceğim ama sizler zaten videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim, bakın gerçekten şahane oldu. Ben her zamanki gibi kendi bedenime göre hazırladım. 36 bedene göre. Sizler de zaten videoda bahsettim, şu göğüs kupunu kendi bedeninize göre ayarlayıp diğer kısımları da üzerinize deneyerek çok rahatlıkla örebilirsiniz. Bakın bu şekilde şahane bir model oldu. Biraz açık bir model olduğu için açıkçası çok fazla fotoğraf paylaşamadım. Ama yine de model anlaşılsın diye birkaç fotoğraf ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Linkin açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bluzumuz, büstiyerimiz bu şekilde. Çok tatlı cici bir büstiyer oldu. %100 merserize pamukla ördüm. Yani yazın hiç rahatsız etmeyecek çok güzel bir model oldu. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Zaten abone olmak da ücretsiz, biliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. O zaman keyifli seyirler. Malzemelerle başlamak istiyorum. Kullanmış olduğum tığlardan bahsedeceğim. 1-2 milim tığ kullandım. Şöyle göstereyim. Burayı da kızım haşat etmiş. Bir de 2,5 milim tığ kullandım. Şu kup kısmında, tam göğüse oturan kısımda 2 milim tığ kullandım ve elimi sıkı tuttum. Böyle kalıp gibi dursun, içerisine herhangi bir destek kullanmamıza gerek kalmasın diye. Gerçekten de şahane oldu. Şu kısımlarda ise 2,5 milim kullandım. Daha yumuşak, dökümlü dursun diye. Kullanmış olduğum iplikten bahsetmek istiyorum. Spagetti yarnın merserize koton bu iplerini kullandım. Bu rengini tercih ettim. Normalde biliyorsunuz hep beyazı ve ekruları severim. Gönlüm hala da ondan yana ama bu renk de çok hoşuma gitti. Farklı bir şey olsun diye bu rengi kullandım. Bu tarz yazlık örgülerde en çok sorulan sorulardan birisi hani yakmıyor mu, rahatsız etmiyor mu diye. Eğer merserize koton kullanırsanız herhangi bir yanma vesaire olmuyor. Şöyle iplik bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. 50 gramlık bir ip 2,5-3,5'la örebilirsiniz demiş. Ben de yine 2-2,5'la ördüm. Bundan toplam kaç yumak kullanacağımı videonun sonunda söyleyeceğim. Şu an henüz işim bitmediği için söyleyemeyeceğim. Bu arada sizler de bu ipliklerden kullanmak istiyorsanız Spagetti Yarn'ın takipçilerime özel bir kampanyası var. Sihirli ilmekler koduyla 500 TL ve üzerindeydi sanırım. 60 lira gibi bir indirim kazanabiliyorsunuz. Kodu açıklamalara ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden hemen tarifimize geçelim. Evet, zincir çekerek başlıyorum. 2 milimlik tığımla. 4 tane zincir çekiyorum ve ilk başladığım zincire batıyorum. Ardından da kaydırıyorum. Sonrasında 3 adet zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum, orta boşluğa geliyorum ve ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. İlk zincirimde bir trabzan sayıyorum. Şu an 2 tane trabzanım var. Doladım. 3 4 ve 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi döndürüyorum örgümü. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Kenarlarda hep 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Kenarların dik durması için. Şimdi her noktaya şu şekilde bakın. Çift batıyorum. İlkine çift battım. İkincisine çift battım. 2 tane trabzan yaptım. Üçüncüsüne giriyorum. Tam ortadakine. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum.
Bakın hepsine çift battım. Sadece bu ortadaki 3. ilmeğe 3 tane yaptım. Devam ediyorum. 4.'ye de çift batıyorum. Ve son ilmeğime de yine çift batıyorum. İlkini ikili yapıyorum. Doluyorum. Sonuncusunu kenar trabzan olduğu için 3 seferde yukarı çıkarak yapıyorum. Evet, bu şekilde 11 tane trabzanım oldu. Şimdi örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bakın ikinci boşluğa, ikinci trabzanın tepe noktasına giriyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar zincirini saymıyoruz. Aynı noktaya giriyorum. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın 2 tane trabzanımı aynı noktaya yaptım. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde 4 tane trabzan yapmış oldum. Aynı boşluğa arada bir zincir. Şimdi doluyorum bakın. Bu üzerine trabzan grubunu yaptığımız trabzan değil de şöyle bir sonrakine iç kısımdan giriyorum. 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Burada bir önden trabzan yapmış olduk. Doladım. Hemen bakın sıradakine giriyorum. Buraya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine ikili trabzan yapıyorum. Buraya da yine trabzan grubumuzu yaptık. Doladım. Bakın bir sonraki trabzana şöyle içten giriyorum. 3 seferde yukarı çıkarak bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Buraya yine ikili trabzan yapıyorum. 2 adet. Arada bir zincir, aynı noktaya yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Toplam bakın 3 tane trabzan grubumuz oldu. 1, 2, 3. Doluyorum. Hemen bakın bir sonraki trabzana şöyle içten giriyorum. 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hemen yine ikili trabzan grubumu yapıyorum. Arada bir zincir, aynı noktaya yine ikili trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Doluyorum şimdi. Sıradakine hemen giriyorum. Şu önden 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Sıradakine giriyorum. Trabzanın tepe noktasına. Buraya 5. ve son trabzan grubumu yapıyorum. Arada bir zincir. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi doladım. Son kenarda kalan zincirimin tepesine de batıyorum. Trabzanımın. 3 seferde yukarı çıkarak kenar trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanlarını hep 3 seferde yukarı çıkıyoruz. Yanlarda yığılma olmasın. Böyle dik çıksın diye. Evet, görüyorsunuz. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Dediğim gibi elimi sıkı tutuyorum. Normalde ben böyle sıkı örmem. Bu duruş göğüs kupu olduğu için bu şekilde örüyorum. Doladım. Bakın şuradaki ilk bir zincirlik noktamız var. Direkt oraya giriyorum. Ve bu noktaya ikili trabzan grubumu yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım gördüğünüz gibi. Arada hemen bir zincir. Aynı noktaya yine 2 tane trabzan. Şimdi doluyorum. Bakın şöyle arkayı çeviriyorum. İlk şu dıştan yaptığımız trabzana şöyle yine bu taraftan giriyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. İkinci trabzan grubumun yine bir zincirli kısmına giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve yine 2 tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın burada yine sıradaki
dıştan yaptığımız trabzanın şöyle iç kısmından batıyorum. Yine 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Şimdi yine bir zincirli kısma geliyorum. Trabzan grubumu bu noktaya yapıyorum. Arada bir zincir ihmal etmiyoruz. Aralarda hep bir zincir kullanacağız bu noktalarda. Doluyorum. Yine bakın şu dışa doğru yaptığımız trabzanın, bunun bir adı vardır mutlaka da bilmiyorum. Batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Diğer trabzan grubuna giriyorum. Yine ikili trabzan. Arada bir zincir ve yine ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Şimdi bakın yine şu dışa da yaptığımız trabzana batıyorum arkadan. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doladım. Son trabzan grubunun bir zincirlik kısmına batıyorum. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi geldim sıra sonuna, doluyorum. Köşedeki trabzanın tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum bakın. Örgümüz kendini göstermeye başladı. Gerçekten çok cici bir model. Şimdi bakalım bu işlemi kaç sıra yapmışım. 3 sıra, bir sıra daha yapacağız. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine şu bir zincirlik kısma giriyorum. 2 tane ikili trabzanı yapıyorum. Yani alttaki sıranın aynısını yapıyoruz. Arada bir zincir ve yine 2 tane trabzan. Doluyorum. Bakın şu dışa doğru olan trabzanıma giriyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Yine bir zincirlik kısma giriyorum. 1, 2 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincirimi çekiyorum ve aynı noktaya yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Doluyorum. Bakın şu dışa doğru olan trabzanıma giriyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Zaten bir önceki sıranın aynısıydı. Sıramızı tamamlayalım. Diğer sırada görüşelim. Evet bakın sıra sonuna geldim. En son olarak trabzan grubumu yaptım. Şimdi doluyorum. Kenar zincirimin, kenar trabzanımın tepesine batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet 1, 2, 3 sıra yapmışım. Devam ediyorum şimdi. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bakın artırmayla devam ediyoruz. 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın doladım. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Kenar zincirini saymıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve yine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bunu saymadık, 2 tane oldu. Şimdi boşluğa batıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. Boşluğa bir zincirlik kısma kadar 3 tane trabzan yapmış oldum. Bir zincir çektim. Boşluğa 1. trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki bakın trabzanın tepe noktasına batıyorum. 2. trabzan, bir sonraki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve 3. trabzanımı yapıyorum. Bakın. Ne yaptık aslında? Şuralarda birer tane artırma yaptık bu sırada. Bakın şöyle bir görüntü var. Daha net anlaşılsın. Kameramı sabitleyeyim. Evet. Şimdi doluyorum. Yine bakın şu dıştan yürüttüğümüz trabzana giriyorum. Bunu her sırada yapıyoruz. Bunu ihmal etmiyoruz. 3 seferde yukarı çıktım. Şimdi doladım. Bakın bir zincirli kısım burası. Onun sağında 2 tane trabzan yapmam gerekiyor. Hemen girdim. 1. trabzanım. 2. trabzanım. Orta noktaya geldim. 3. trabzanımı yapıyorum. Bakın. 3 tane trabzanım oldu. Bir zincirli kısmın sağında. Arada bir zincir çekiyorum. Yine orta noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi şuradaki trabzanların tepesine de birer tane trabzan yapıyorum. Doluyorum. Arkadan yürüttüğüm trabzanımı ihmal etmiyorum. Bunu her seferinde yapıyoruz. Evet bakın şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım.
Evet, sıramı tamamladım. Yine 3 seferde çekerek kenar trabzanımı da yaptım. Şimdi örgümü döndürüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir önceki sıranın tekrarını yapacağız. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın, burada artırma olmaması için şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu bir zincirlik noktamızı baz alacağız. Burada bir tane trabzanımız olacak. Burada bir, burada bir. Yani şu kısımlara trabzan yapacağız. O yüzden doluyorum. Bakın, orta noktayı tutuyorum. Bunun şöyle ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım, bir sonrakine giriyorum. Buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum, bir zincirlik kısma giriyorum ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Bakın, bir önceki sıranın tekrarı oldu. Eğer şuraya da batsaydık artırma yapmış olurduk. O yüzden bakın, bu noktaya batmadım. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum, bir sonraki trabzanın tepe noktasına ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, bir sonraki trabzanın tepe noktasına yine trabzanımı yapıyorum. Bakın, bir zincirlik kısımdan sonra 3 tane trabzanım oldu. O zaman buraya batmıyorum. Doluyorum, bakın. Şu dıştan yürüttüğümüz trabzana batıyorum ve 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi doladım. Buraya batarsam artırma yapacağım. Oraya batmıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, bir zincirli kısma giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine orta noktaya bir tane trabzan yapıyorum. İkincisini direkt yanındakine. Üçüncüsünde bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. Ve bakın, tamamlıyorum. Şimdi bu noktaya batarsam artırma yapmış olacağım. O yüzden batmıyorum. Doluyorum. Şu önden yürüttüğüm trabzanın tepe noktasına batıyorum. Ve 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakalım kaç sıra yapmışım ondan. Tamamen üzerime deneye deneye yaptım. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet, toplam bununla birlikte bakın, şu birinci sıramız, ikinci sıramız, yani 2 sıra daha, toplamda 4 sıra aynı işlemi tekrarlayacağız. 1'i yaptık, 2'yi yarım yaptık, 2 sıra daha aynı işlemi yapalım. Daha sonra artırmalarla devam edeceğiz. Evet, şimdi ben 4 sıramı tamamladım. Bakın, 1, 2, 3, 4. Şu dışa doğru yaptığımız trabzanların ara noktasında bakın, bu noktalarda 3 daha 6'şar tane trabzan olması gerekiyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz, bir üst sırayla artırma yapacağız. Bir zincir çekmiştim zaten. 2, 3. Doladım. Şimdi bakın, artırma yapacağım için normalde bu ortadaki bir zincirli kısmın sağındaki 2 taneyi batıyorduk. Şimdi 3 taneye batacağız. 1, 2, 3. Bir de bir zincirli kısma batıyoruz. 4'e çıkarıyoruz. Diğer sıralarda bu noktada bakın, trabzan sayımız 3 taneydi. Bu noktada 4'e çıkardık. Şu kenar trabzanı saymıyoruz zaten. Arada bir zincir, aynı noktaya giriyorum. Birinci trabzanım. 2, 3 ve 4. Bakın, bir alt sırada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneydi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e çıktı. Doluyorum. Şu arkadan yürüttüğümüz trabzanı yapıyorum. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyin. Bu sürekli devam edecek örgü boyunca, bakın. Hep devam ettiriyoruz bunu. Yine bakın, 1, 2, 3,
Bir de ortaya batıyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, yine ortaya battım. 1 2 3 4. trabzanımı yapıyorum. Bakın 8 tane trabzanım oldu şu dışa yaptığımız trabzan dışında. Doluyorum, yine dışa yaptığım, dıştan yürüttüğüm trabzanı yürütüyorum. Şimdi bu şekilde sırayı bir tamamlayayım. Bir de diğer sırada nasıl devam edeceğiz onu anlatacağım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şu dışa doğru olan trabzanların ara noktasında bakın 8 tane trabzan olacak. Şimdi 8'li trabzanın ilk sırasını yaptık. Bundan sonrası tekrardan ibaret. İstediğimiz kadar uzatabiliriz. Göğüs ölçünüze, yani göğsünüzün üzerine koyun. Ne kadar çok göğsünüzü kapatmasını istiyorsanız ona göre bu sırayı aynı şekilde devam ettireceksiniz. Artırma veya azaltma yok. 3 zincir çektim. Bakın şuradaki bir zincirli kısım benim önemli noktam. Buranın 1, 2, 3 tanesine trabzan yapacağım. Hemen girdim. Bakın şuradakini atladım. Buradakini de batsaydım eğer buradaki trabzan sayısını 5'e çıkarmış olacaktık. Ve örgümüz genişleyecekti. Biz artık genişleme istemiyoruz. Biz aynı rutinde devam etmek istiyoruz. İkincisine batıyorum. İkinci trabzanım. Üçüncüsüne batıyorum. Bir zincirlik kısma batıyorum. Bakın 4 tane trabzanım oldu. Yani alttaki sıranın aynısı. Artma yapmadık. Bir zincir çekiyorum. Orta noktaya batıyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 ve bakın 4. trabzanı da yapıyorum. Şimdi bu noktada bunu saymıyoruz. 8 tane trabzanım oldu. Doluyorum. Şuraya batmıyorum. Buraya batarsak modelimiz genişler. Sakın. Şu önden yürüttüğüm trabzanı hemen yapıyorum. Evet. Bundan sonrası yapacağımız işlem bu. Dediğim gibi göğsünüzün üzerine koyun. Ne kadar çok kapatmasını istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şimdi dörtlüden toplamda ben kaç sıra yapmışım? Hemen bakalım. Evet, şurada geçmişim. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yapmışım. Yanlışlık olmasın, tekrar bakayım. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra yapmışım. Siz dediğim gibi göğüs kupunuzun nasıl olmasını istiyorsanız ona göre bunu artırabilirsiniz. Daha büyük bedenler için de aynı şey geçerli. Bu genişledikçe göğsünüz kapanacak. Şu başlangıç zaten her bedende aynı, mantık aynı. Burada bedende yapılacak işlem bunun genişliğini artırmak. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Atıyorum L bedene göre yapacaksınız. Buradaki trabzan sayısını 8 değil de 10'a çıkarırsınız. Yine aynı mantıkla devam edersiniz. Bu şekilde şimdi ben tamamlayayım göğüs kupumu. Daha sonra diğer detaylarla devam edeceğiz. Evet, göğüs kupunu tamamladım. Bu şekilde. Dediğim gibi siz kendi bedeninize göre kendi göğsünüzün üzerine oturtun. Daha geniş olmasını istiyorsanız aynı sırayı, aynı işlemi tekrar edin. Şimdi kol kısmıyla devam ediyoruz. Askı kısmıyla, daha doğrusu şu kısmı yapacağız. Şimdi bakın, aynı kuptan 2 tane hazırlıyorsunuz. Kupun birini soldan yapacağız bu kısmını, diğerini sağdan. Şimdi ben birini göstereceğim, diğerini de aynı mantıkla yapacaksınız. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu sefer normalde 3 zincirdi. Şimdi 2 ile yukarı çıktım. Çünkü azaltma yapıyorum. Doladım. İkincisine girdim. İkisini aldım. İkisini beklettim. Doladım. Üçüncüsüne giriyorum. İkisini alıyorum. Kalan 3 ilmeği tek seferde topluyorum ve tek bir ilmeğe düşürüyorum. Şimdi devam ediyorum. 1 2 şu bir zincirli kısma giriyorum. 3 4 ve 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi kalan
İlmekleri de şöyle girdim, ikisini aldım, ikisini bekletiyorum. Doluyorum, bir sonrakine giriyorum. İkisini alıyorum, ikisini bekletiyorum. Şöyle şuraya batmış mıyım? Ona bakacağım. Yok, batmamışım. Tamam. Şimdi kalan 3 ilmeği de tek seferde topluyorum. Bu şekilde. Şimdi örgümü çeviriyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın, bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. 2 tane ilmek içinden geçiriyorum. 2 ilmeğim kaldı. İkisini de tek seferde çekiyorum. Burada bir azaltma yapmış olduk. Burada bir ilmeğimiz var. Şimdi devam ediyorum. 2 oldu. 3. 4. Bakın, şu topladığımızdan sonra 4 tane yaptık. Şimdi doluyoruz. Bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bekletiyorum ve hepsini tek seferde topluyorum. Yani şöyle baktığımız zaman şu kapanan ilmeklere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olması gerekiyor. Şimdi dönüyorum. Yine 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve bu şekilde ikisini birlikte topluyorum. 1. Bir sonrakine girdim. Normal trabzan yapıyorum. 2. Bir sonrakine giriyorum. Normal trabzan yapıyorum. 3. Sonuncusuna da girdim. Şöyle bakın, yine ikisini bir toplayıp tek trabzana düşüreceğim. Hepsini tek seferde topladım. Şu an baktığımız zaman bakın, şu ilmeklerden 4 tane var. 1, 2, 3, 4. Şimdi dönüyorum. Artık bundan sonra hep aynı işlemi yapacağız. Buraya dikkat edin. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. İkili trabzan. 2 tane trabzanım oldu. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan. 3 tane trabzanım oldu ve doladım. Şöyle kenardakinin tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Şimdi 4 tane trabzanım kaldı. Bunu şöyle boyun askısı için. Evet, şimdi bu parçamızı ben belli bir uzunlukta ördüm. Bunun uzunluğunu arkadaki bağcık olacağı için zaten kendi dilediğiniz gibi daha da uzun yapabilirsiniz. Şöyle ben kendi ördüğümün santim olarak ölçüsünü sizinle paylaşayım. 58 santim uzunluğunda ördüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Bu noktada şöyle bir zincirle sabitliyorum ve koparıyorum. Şimdi şu yan kısımla devam edeceğiz. Artık bu noktada diğer tığıma geçiyorum. Şimdi bakın, şuradaki trabzan yaptığımız noktadan batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Nereden battığımda görülsün. Bakın bu şekilde. Ardından 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Sonrasında bakın, şöyle trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bakın. Bir boşluğa ve birleşim noktasına. Bir boşluğa, bir şu birleşim noktasına. Bir zincirli kısma. Bir de şu trabzanların birleşim noktasına olacak şekilde trabzanlarımı bakın şu tepe noktaya kadar yapıyorum. Bu noktaya kadar toplamda 31 tane trabzanımı yapıyorum. Evet, sıramı tamamladım. 3 zincirle yukarı çıktım. Yine aynı şekilde bu 31 tane trabzanın üzerine trabzanlarımızı, sayımız artma azalma olmayacak sayımızda yapıyoruz. Toplamda bakın ben kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. Siz bu kısmı daha uzun da yapabilirsiniz. Burası koltuk altı kısmına gelen kısım, daha kapalı olsun isterseniz mesela. Bu kısmı daha da uzun da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 5 sıra yaptım. Şimdi burada da 5 sıramı tamamlayacağım.
Daha sonra devam edeceğiz. Evet, 5 sıra trabzanımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine sayalım da 1 2 3 4 5, evet. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzanla birlikte 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan boşluğu atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum, bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyoruz, doluyoruz. 2 boşluk atlayıp üçüncüsüne giriyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Yanındaki trabzan boşluğun tepesine yine bir trabzan yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bakın bu şekilde. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle 7 tane trabzan grubum oldu. Şimdi bakın burada 2 tane boşluğum kaldı. Bir bu ilmeğin boşluğu, bir de kenar ilmeğim. Şimdi bunu teke düşüreceğiz. İkisini birlikte aldım, doladım, kenar ilmeğini de girdim. İkisini birlikte aldım ve kalan üçünü topladım. Yani bunu da teke düşürmüş olduk aslında. Bakın bu şekilde. Bunu da tek sayıyoruz. Bundan sonra bunlar şöyle bakın 2 ilmeğe düştü. Şimdi dönüyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Trabzanların üzerine trabzan, zincirli kısımların üzerine yine 2 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 2 zincir çekiyorum. Trabzanlarımın üzerine hemen yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 zincirimi çekiyorum. Yine bakın trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde artırma eksiltme olmadan belli bir uzunlukta öreceğiz. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplam 12 sıra olacak şekilde aynı işlemi devam ettirelim. Daha sonra görüşelim. Evet, 12 sıramı tamamladım. Şimdi hemen örgümü döndürüyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Azaltma yapacağım çünkü. Doladım, sıradakine bakın girdim. İkisini aldım, beklettim. Şuradaki zincirli kısma girdim. İkisini aldım, beklettim ve 3 ilmeği tek seferde kapattım. Şimdi aradaki 1 2 trabzan yapıyorum. Şu 2 zincirli kısma da bir tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 azaltma yaptığım için 2 zincirli kısımlara birer tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın trabzanların tepesine birer tane, 2 zincirli kısma birer tane. Trabzanların tepesine hemen birer tane, 2 zincirli kısma bir tane. Bu şekilde. Evet, şimdi aralara birer tane trabzan yaparak geldim. Bakın şurada buradaki 2 zincirli kısma battım, ikisini topladım, ikisini beklettim. Doladım, buradaki trabzanın tepe noktasına battım, ikisini aldım, üçünü beklettim. Doladım, kenar zincirimin, kenar trabzanımın tepesine battım, ikisini aldım, kalan 4 ilmeği tek seferde topluyorum. Evet, bu şekilde ilk kesme sıramızı yapmış olduk. Evet, şimdi örgümü çeviriyorum. Yine 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bakın bu topladığımız zincire değil, topladığımız ilmeğe değil, bir sonrakine batıyorum. İkisini aldım, ikisini beklettim, doladım. Bir sonrakine girdim, ikisini aldım. Ardından da kalan üçünü tek seferde topluyorum. Sonra bakın sıradakine girdim. İkisini aldım, ikisini bekletiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkisini aldım. Şimdi kalan üçünü tek seferde topluyorum. Böyle 2 ilmeği 1'e düşüreceğiz. Yani bakın. Topladım. Bir sonrakine girdim. Hepsini birlikte topladım. Bakın. Bekletiyorum. Bir sonrakine giriyorum.
bekletiyorum. Hepsini tek seferde topluyorum. Sadece sıra başında ve sıra sonunda 3 tanesini toplayacağız. Aralarda hep ikişer tane kesme yapacağız. Bakın. İkisini toplayarak tek ilmeğe ne yapıyorum aslında? Düşürüyorum. Burada biraz bir yığılma olacak. Normal. Çünkü bir anda kesme yapıyoruz. Evet. Şimdi kalan 3 ilmeği 1 2 ve köşedekine batıyorum. 3. Üçünü bakın tek seferde topluyorum. Şimdi bir kez daha kesme yapacağız. Bir tane daha zincir çekiyorum. Yani toplam 2 zincirle yukarı çıktım. Bir sonrakine battım. İkisini birlikte aldım. Sıradakini normal örüyorum. 2 oldu. Sıradakini normal örüyorum. 3. Sıradakini normal örüyorum. 4. Sıradakini normal örüyorum. 5. Şimdi beklettim. Bir sonrakine girdim. Üçünü birlikte topluyorum. Kalan şöyle bir de köşeye batalım. İkisini de tek seferde topluyorum. Yani burayı aslında göz kararı ne yapıyoruz? Bu şekilde azaltıyoruz. Burada bir büzüşme oluyor sadece bu noktada. Sadece bu noktalara, yani şu göğüs kupuna dahil etmeden şu kısımlara hafif bir ütü bastırıp, buraya da belirgin bir ütü bastırıp bu şeyi düzelteceğim. Şimdi devam ediyorum. Burada artık ilmek sayımızı 5'e düşüreceğiz ve kenarları öreceğiz. İkisini çıktım. İkincisine battım. İkisini birlikte alıyorum. Bu birinci ilmeğimi sayıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bekletiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Topluyorum ve üçünü tek seferde kapatıyorum. 2 oldu. Üç. 4 ve bir de şu köşeye batalım. 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 5 tane ilmeği döne döne bel için bağcık oluşturacağız. Artık 3 zincire geçebilirim. Çünkü 5 tane trabzanımı düz devam ettireceğim. Artırma, eksiltme vesaire yapmadan. Evet. Bu şekilde. Şimdi 5 taneyi dediğim gibi kenarlarda 3 seferde çıkacağız yukarı. Burayı da 3 seferde yine kenarlara çıkacağız. Araları normal ikili trabzan. Şöyle santim ölçümüze bakalım hemen. Ay şuraydı pardon. Kaç santim örmüşüm diğerini. Bunu da aynı öreceğim. 33 santim. 33 santim oluncaya kadar örelim. Daha sonra devam edelim. El bağcığını yeteri uzunlukta yaptım. Şimdi artık 2 zincir çekip kapattım. Şöyle sabitledim iyice. Şimdi bakın. 2 parçamızı da şu şekilde karşılıklı koyuyoruz. Ay, birini ters mi koydum, ne yaptım? Ha şöyle. Şimdi şu kısmı kapatması için bir işlem yapacağız. Kapatmak için bu kısmın açık olmasını istemiyoruz. Bakın şöyle bir görüntü var ya. Bu kısmın açık olmasını istemiyoruz. Yine sıkı bir şekilde olsun diye küçük tığımla devreye giriyorum. Sabitliyorum. Ardından da 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Ardından 1 2 tane daha zincir çekiyorum ve şu üçüncü zincirin içine batıyorum. Buraya bakın 2 tane trabzan yapmış oldum. Bir sonrakine giriyorum. Yine ikili
trabzan yapıyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Hemen örgümü döndürüyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonrakine bir tane trabzan yapıyorum. Sonuncusuna da giriyorum şöyle. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Batıyorum. Bir tane de kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın 3 tane trabzanla başladım. Şu an ikinci sırada 5'e çıkardık. Döndürüyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıktım. Yine bakın ilkine şöyle çift battım. Aradakilere tek batıyorum. 3 4 5 kenar trabzanına geldim. 6 kenar trabzanına bir de kenar trabzanı yapacağım. 7. 3 ile başladık. 5 oldu. 7 oldu. Devam ediyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Yine köşedekine çift batıyorum. Aradakileri tek olarak örüyorum. Tekli olarak. Sondakine çift batıyorum. Bir önceki sırada bakın 7 olan trabzan sayım burada 9'a çıktı. Şöyle bakıyorum. Bakın şu noktadan şöyle ekleyeceğiz. Ara kısmından. Bir sıra daha yapalım. Sırada da 11'e çıkaralım. 2 tane artırma yapıyoruz ya hep. Birinci artırmamı yaptım. Aradakileri normal trabzan olarak örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9, 10 ve sonuncusuna çift batıyorum. 11. Evet, şimdi şöyle bir zincir çekip sabitliyorum bunu. İpimi geçiriyorum. Şöyle bir ilk trabzanları birbirine birleştireceğim. Dış kısımlarından geçerek birleştirdim. Şimdi şunu hemen devreye sokacağım. Önce bir taraftan dikeceğim, sonra diğer taraftan. Şöyle hemen batıyorum. Şurayı, şu noktaya bir sabitleyelim. Bakın dış kısımları böyle denk gelecek şekilde dikiyorum. Bunu da buradan sokacağım aradan ve böyle dikeceğim. Bunu buraya kadar dikeceğim. Bakın şu noktaya kadar, diğerini de bu noktaya kadar dikeceğim. Hemen dikip geliyorum. Evet, bakın orta kısmı diktim ve birleştirmesini yaptım. Şimdi kaldığım yerden şöyle kenarlara batarak, kaydırarak yukarı çıktım. Örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 boşluk atladım. Üçüncüsüne girdim. Sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. 2 boşluk atladım. Üçüncüsüne girdim ve sık iğne yaptım. Bu şekilde fileler yapıyoruz. 3 zincir çektim.
2 boşluk atladım. Üçüncüsüne, yani şu köşe noktaya direkt giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi şöyle kenarlardan ipimi yürüterek yukarı çıktım. Örgümü çeviriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu sefer filenin ortasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Filenin ortasına batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Ortasına batıyorum. 3 zincir çektim. Ortasına battım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum ve köşeye batıyorum. Batarken de kaydırıyorum. Sonra yine şöyle yukarı doğru kaydırarak çıkıyorum. Örgümü tekrar çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine filenin orta noktasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 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 Orta noktasına batıyorum. Bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Şu kenara direkt batıyorum. Kaydırıyorum. Yine şöyle kaydırarak yukarı çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın burada amaç aradaki boşluğu kapatmak. Yani şu hizaya gelinceye kadar aynı şekilde böyle 3 zincir ve filelerimizi yapıp şu boşluğu kapatalım. Burayı orantılı bir şekilde kapatalım. Şöyle gösteriyorum, görünmüyormuş bakın. Şu kısımlarda, yani şu kısmı kapatmak için böyle aynı file modelini belli bir süre devam ettireceğim. Evet bakın, ara kısmı filelerle doldurdum. Bu arada normalde filelerin ortasına batmıştım ama çok üst üste oldu. O yüzden de böyle iç kısımlarına battım. Tam 3 zincirdi ya, ortadaki zincirin içine battım. Bilginiz olsun. Şimdi bu noktadan, hatta şu noktadan yapalım, daha düzgün dursun. İpliğimi sabitleyeceğim. Ve boydan boya bu noktadan diğer noktaya kadar aralara sık iğne yapacağım. Bakın. Bir boşluğa batıyorum. Bir birleşim noktasına, trabzanların. Bir buradaki trabzan boşluğuna, bir birleşim noktasına. Bir trabzan boşluğuna, bir birleşim noktasına. Bu şekilde sık iğnelerle geçiyorum. Yani burada amaç modeli genişletmemek veya daraltmamak. Üzerinden güzelce bir sıra sık iğne geçeceğim. Hani sizin eliniz sıkıysa daha farklı da yapabilirsiniz. Bakın, genişleme veya daralma olmuyor modelimde. Evet, bu şekilde. Şimdi şu noktaya kadar bir geleyim. Bu noktadan sonra bir beraber devam edelim biraz. Evet bakın, bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Bu kısma geldim. Şimdi bu kısımda da şöyle göze hoş görünecek şekilde sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Evet. Şimdi burası köşe olduğu için kasmasın diye bir tane daha yapalım. Şimdi aynı mantıkla devam edeceğiz. Bakın yine trabzanlarımız var. Bir tane trabzanın ortasına, bir tane şu birleşim noktasına, bir tane trabzanın ortasına, bir tane birleşim noktasına. Bu şekilde bakın trabzanlarımı yaparak devam ediyorum.
Evet, alt kısmı tamamen sık iğne ile geçtim. Bakın şu kısımlarda da 3 zincir çekip sabitlemiştik ya. Bu 3 zincirin içerisinde 3 sık iğne yaptım. Sabitleme kısmına 1 sık iğne. Bu şekilde diğer noktaya kadar, bakın, bağcığın sonuna kadar geldim. Şimdi örgümü alıyorum. Şu file olan kısımdan, köşeden sabitliyorum. Ardından da 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle bakın, 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. boşluğa giriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğneye batıyorum. 5 zincir çekiyorum. 4 sık iğne atlıyorum. 5.'sine batıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Sıra sonumuz neresi? Buradaki diğer köşe nokta. Bakın buradaki filenin son noktası. Buraya kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, filelerimi yaparak sıra sonuna geldim. Bakın en son olarak şurada trabzanların bitiş noktasındaydı. Burada da yine biraz ileri gitmişim. Şu trabzanların bitiş noktasına son filemi yapıyorum. Şimdi örgümü döndürüyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Dibine batıyorum. Direkt bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu fileyi atlıyorum. Bir sonrakinin orta noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi geliyorum bu noktaya. Bu noktaya ikili trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi bakın, 11 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve bir sonraki filenin orta noktasına sabitliyorum. Bu şekilde. Ardından 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Tam bu orta noktaya geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki fileye sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Yine trabzan grubumu yapıyorum. Evet, 11 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve bir sonraki fileye sabitliyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bir sonraki filenin orta noktasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum ve bir sonraki filenin ortasına sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine trabzan grubumu yapıyorum. Şimdi bu mantıkla aynı şekilde sıramızı tamamlayalım. Bakın, modelimiz bu. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın, son sık iğnemi yaptım trabzan grubundan sonra. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve bu son noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen
trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. İlk zincirimde trabzan sayıyorum. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Buradaki bakın 11 tane trabzanımız vardı. Şöyle ilkinin tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan, arada bir zincir. Bir sonrakine arada bir zincir. Bu şekilde aralarda birer zincir yaparak 11 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, 11 tane trabzanımı yaptım, aralarda bir zincir. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuradaki ikili trabzanın tepe noktasına geliyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine yine aynı şekilde ikili trabzan. Yine bir zincir ve yine şurada aynı işlemi yapıyoruz. Aralara bir zincir ve bütün yelpazemizin üzerine dolduruyoruz. Burada trabzan sayımız 11 olacak. Şu kenardaki zincire batmayın. Bu 5 zincir çektiğimiz kısmın zinciri. Onu trabzan sanıp batmayın. O zaman modelinizde bozulma olacaktır. Evet, bakın. Bu şekilde yelpazelerimiz aralarda bir zincir, 2 trabzan, bir zincir. Tekrar yelpaze şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar sıra başındayım. Bir tane zincir çekiyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum, doluyorum. Yine trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Birinci trabzanım, arada bir zincir. İkincisine giriyorum. Trabzan, arada bir zincir. Üçüncüsüne girdim. Trabzan, arada bir zincir. Dördüncüsüne girdim. Trabzan, arada bir zincir. Beşincisine girdim. Yine trabzan, arada bir zincir. Bakın. 5 tanesini yaptıktan sonra şurada aşağıda 11 taneydi ya trabzanımız. 5 buraya ayıracağız. 5 buraya ayıracağız. Bu 11. yani tek kalan trabzanımızı bir zincir çektikten sonra direkt tepesine battım ya, ilk trabzanı yaptım. Arada bir zincir, aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yani burada aslında trabzanımızı çiftliyoruz. Bakın, kenarlar tek, sadece ortada kalan trabzan çift olacak. Aralarda bir zincir. Yine devam ediyorum. Bakın, bu şekilde. Şimdi bir zincir çektikten sonra şu trabzanın tam orta noktasına batıyorum ve sabitliyorum. Ardından tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Şuradaki ilk 5 trabzanın tepesine birer trabzan, arada bir zincir. Kaç oldu? 4 oldu. 5. de yapalım. Evet, 6. trabzana geldiğimiz zaman yine üzerine bir trabzan, arada bir zincir. Yine trabzanın üzerine tekrar bir tane daha trabzan yapıyoruz. Burayı çiftlemiş oluyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buraya dibine hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şurada bakın bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakinin tepesine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakinin tepesine sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Bakın. Şu orta noktayı, şu üçünü atlıyorum. Bir sonrakinin tepe noktasına sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. Bakın. Şöyle bir görüntümüz olacak. 3 zincir, 5 zincir, 5 zincir, 5 zincir ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Şuradaki sık iğnenin tepe noktasına geliyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine sabitliyorum.
Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Bakın şu 1, şu ortadaki 2, 3. Üçünü atlıyorum. Dördüncüsüne giriyorum ve sabitliyorum. Üç zincir, 5 zincir, 5 zincir. Şimdi tekrar 3 zincir yapacağız. Pardon, 5 zincir yapacağız. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi 3 zincir çektim. Doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepe noktasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar 1, 2, 3 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Trabzanla başladık, trabzanla bitirdik. Şimdi örgümü döndürüyorum. Yine 3 seferde çıkarak trabzanımı yaptım. Yanına bir tane daha trabzan yapıyorum. Ardından da 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve şuradaki ilk 5 zincirlik kısma batıyorum, sabitliyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Şuradaki bakın tepe nokta vardı atladığımız. Tam bu noktaya 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki kısma sabitliyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Bakın burada bir tane trabzanımız vardı. Hemen bunun tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. 2 değil, bakın burada bir tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Buradaki zincirin ortasına sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve buradaki bakın tepe kısmına aynı buradaki gibi 12 tane 11 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sırayı da bu mantıkla tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi en son sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum ve bakın buraya trabzanlarımı yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi örgümü döndürüyorum. Yine 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Yanındaki trabzana hemen trabzan yaptım. Ardından bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum ve bakın trabzanların tepe noktalarına bir zincir, bir trabzan şeklinde devam ediyorum. Bakın. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Yani aşağıda yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz şu an buraya. Bir zincir, bir trabzan. Bakın modelimiz büyüyor. Bir zincir, kaç tane oldu sayalım. 10, bir tane daha yapacağım. Şuraya batıp batmama konusunda emin olamadım. 11. Ardından da bakın bir tane zincir çekiyorum ve şu trabzanın tepe noktasına batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu sefer de bu trabzanın tepesini aynı şekilde dolduruyorum. Yani şu sabitleme kısmını sık iğne ile yapıyoruz. Aralarda birer zincir, bütün trabzanların tepesini aynı şekilde dolduralım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim, doluyorum. Şuradaki trabzanların tepesine yine 2 tane
trabzanımı yapıyorum. Şimdi örgümü döndürüyorum. Artık son sıradayız. Sık iğne ile devam edeceğim. Bakın. Boşluğa sık iğne yaptım. Buradaki pıtırcığın tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Ardından da pıtırcığın diyorum, trabzanın tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum ve şu kısımdan giriyorum. Sabitliyorum. Bakın, bir boşluğa batıyorum. Bir tepe noktaya batıyorum. Tepe noktaya battıktan sonra 3 zincir çekiyorum ve şöyle yapıp kaydırıyorum. Boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına batıyorum, sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Şu ara kısımdan giriyorum. İsterseniz kaydırın, isterseniz sık iğne yapın, fark etmez. Şimdi bu sırada bu işlemi yapıyoruz. Bu trabzanların üst kısımlarına yapıyoruz. Evet. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Bakın. Bir kez daha yapalım. 3 zincirimi çekiyorum. Şu kısımdan giriyorum ve kaydırıyorum. Boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepe noktasına geliyorum. Önce bir sık iğne yapıyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum ve şöyle girip kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, son olarak da bütün çevresini büstiyerimin biraz önce gösterdiğim bu pıtırcık dediğim modelle geçtim. Bu şekilde gerçekten şahane oldu. Kenar kısımlarını, şu gördüğünüz kısımlara da ütü yaptım. Orta kısma, göğüs kupuna ütüyü kesinlikle sürmedim. Bilginiz olsun. Ütüyü örgünün ters tarafından yaptım. Ön yüzünden yapmadım. Gördüğünüz gibi bakın, askılara da yine o pıtırcık modelinden uyguladım. Gayet güzel, şahane bir model oldu. Ben yaklaşık 3 yumak iplik kullandım. İpliklerim 50 gramlıktı. Merserize spagetti yarn. Sizler de ona göre isterseniz aynı iplikten alabilirsiniz, isterseniz farklı ipliklerden alıp uyarlayabilirsiniz. Harika bir model oldu. Üzerime de giydim. Bir tık açık kaldı. O yüzden çok detaylı fotoğraf paylaşamayacağım ama yine sizin merakınızı gidermek için birkaç fotoğraf paylaşacağım. Bilginiz olsun. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve o güzel yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.